Bugün sizlerle Dünya Kupası'na katılmış her ülkeden bir transfer alarak cezalı maç yapacağız. Ve o zaman 48 ülke arasından ilk çarkımızı çevireceğiz ve bakalım arkadaşlar ilk ülkemiz de olacak. İnşallah bir gün Türkiye'ye denk gelir diyorum ve ilk ülkemiz gördüğünüz gibi İngiltere geldi. Yani sağlam oyuncuları olan ülke geldi ve arkadaşlar bundan sonra kadro kurma videolarında şu anlık en yüksek beşgen, yani 120 ve 115 arası en yüksek beşgen olduğu için o arada arkadaşlar bir oyuncum varsa onu direkt kullanacağım. Dereceli derecesiz hiç bakmayacağım. Mesela burada James'i görüyorum. Başka arkadaşlar İngiliz oyuncu var mı diye bakıyorum ama şu anlık arkadaşlar cana kadar bakabiliyoruz. Başka baktığımda İngiliz bir oyuncu yok gibi arkadaşlar. Yine ben bir detaylı baktığımda yok arkadaşlar. James'i o zaman kullanabiliriz. Coins harcamayacağız bu şekilde arkadaşlar. Çünkü coins kasma gerçekten zor arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki buradan hemen James'imizi o zaman sağ bekimize ekledik. Direkt İngiliz'den bir transfer yapmış olduk. Güzel oldu. Bu arada arkadaşlar lütfen de like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. En az sizlerden 500 like bekliyorum. Bu arada arkadaşlar ülkemizde Çekya geldi. Şimdi Çekya'dan alacağız. Televizyonda izleyenler, sizde de like'lara basarsanız bu video kesinlikle en az 500 like ulaşır. Üstüne de abone de olursanız arkadaşlar. Şimdi bir kontrol edelim. 19 bir abone ne kadar kaldı bir kontrol ediyorum. Ben bu videoyu çekerken arkadaşlar sadece 869 abone kalmış. Lütfen abone olun. Efsane videoları kaçırmayın. Yeni gelenler varsa da hoş geldiniz. Hepiniz destek veren herkese de çok ama çok teşekkür ediyorum. Ekstra destekler için de arkadaşlar katıl butonundan üyelik alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Katıl butonunda üye alanlar arkadaşlar. Hem bir tane bana Instagram'dan yazın ama arkadaşlar. Hem bir tane arkadaşlar eğlencesine maç atıyorum. Bir de arkadaşlık ekliyorum ana hesapta. Bunun bilgisini vereyim. Almak isteyenler varsa alabilir. İsimlerini de videoda okuyorum arkadaşlar. Onun bilgisini vermek istiyorum. Şimdi Çek Cumhuriyeti yani Çekya'mızı yeni adıyla seçmiş olduk ve ama ikon ve hero alamayız arkadaşlar. O yüzden programdan ikon ve kahramanları sileceğim. Öbür oyuncuları çıksın diye bir hepsini seçeyim ben. Tüm arkadaşlar etkinlikleri seçtim ve artık ikon ve kahramanlar yani şeyler gelmeyecek. Hero'lar gelmeyecek. Şimdi 117 gelinlik bir sağ bekimiz var ama sağ beki halletmiştik zaten. Şimdi Santifor var ama Santifor Çekya'dan ilk önceliğimiz olmasın. Bunu da almak istemiyorum. Kofful yine var. Şik var. Yani Çekya'dan da hiç de güzel bir oyuncu yok mu? Stoper mi alsak burada diye düşündüm. Turumcali de varmış aslında. Yani Santifor'u ben burada kullanmak istemiyorum Çekya'dan. Mesela Fransa falan gelir arkadaşlar. Mbappe çekeriz oraya. Daha güzel Santifor'lar varken o yüzden almak istemiyorum derken maalesef turuncu dereceli hali de pazardan gitmiş arkadaşlar. Alamıyoruz. Kırmızı dereceli halini alabiliyoruz bari. Güzel oldu. 112 genlik Çekya oyuncumuzu almış olduk. İsteğimizi verdik. Şimdi o zaman geçelim arkadaşlar ve kadromuza eklemiş olalım. Bu arada Dünya Kupası'nı kim kazanır diye bir tahmin yürütün arkadaşlar. Türkiye hariç. Türkiye tabii ki de isteriz. Onu saymayalım. Türkiye dışında tahminleriniz var mı arkadaşlar? Kim kazanır? Benim tahminim Türkiye inşallah kazanır. Kazanamazsa ise benim tahminimce arkadaşlar Fransa kazanacak. Gerçekten Fransa kazanacak gibi bir tahmin yürütüyorum. Sizden tahminlerinizi de yorumlara yazın. 93 genel kadar da ulaşmış olduk. Şimdi 3. ülkemizi seçiyoruz o zaman. Bakalım 3. ülkemizden hangi oyuncu gelecek? Güney Afrika'dan bir oyuncu alacağız. Yani Güney Afrika'dan da arkadaşlar oyuncu var mı? Onu da bakmadım bu arada. Direkt ülkeleri çarka ekledim. Bakalım arkadaşlar istediğimiz gibi oyuncular var mı? Şimdi bir bulalım ilk öncelikle. Hemen buradan Güney Afrika'yı seçtik ve bakalım oyuncular neymiş arkadaşlar? Yüksek olarak sol bek varmış. Güzel ama Turumcali yokmuş. Maalesef kötü oldu. Sol kanatta yani olsa bile almak istemem ya. Sol kanatta daha sağlam oyuncular varken sağ kanatta da arkadaşlar sadece Temel Ali var gördüğünüz gibi. Stoper alsak mı diyecektim ama hiçbir Ali arkadaşlar pazarda yokmuş maalesef. Sağ orta saha ve santrfor var ama onları da tabii ki de almak istemiyorum. Şimdi ben bunu arkadaşlar alırdım ama alsam bile satamayacağım bu oyuncuyu. Çok büyük bir zarar yapacağım. Hesapta Güney Afrika 115-120 arası oyuncu var mı diyecektim ama illaki yoktur. %100 yoktur arkadaşlar. O yüzden maalesef buradan alabileceğimiz en yüksek oyuncu bu muydu? Bu değildi arkadaşlar. Bunu alacağız yani. Başka bir seçeneğimiz yok. 33 milyona sağ kanat alıyoruz. Hem de 110 gen çok berbat daha fotoğrafı olmayan bir kart aldık. Yani arkadaşlar maçta gerçekten işimiz gerçekten zor olacak. Zaten rakipler zor oluyor. Kadrolar eşit olmadığı için çok zorlanıyorum. Bir de bilgisayarda üstüne arkadaşlar bilgisayarda oynayanlar bilir çok zor defans yapmak. Ve üstüne de 110 genlik sağ kanat aldık. Bakalım neler yapacağız. İnşallah yenebiliriz. Cezalı maçımızı ekledik ve 95 gün olduk ve bakalım o zaman 4. ülkemiz ne olacak diyoruz ve çarkımız dönüyor. Haydi oğlum bir Türkiye gelirse çok güzel olur ve ekranlarımızda Norveç geldi. Norveç'te Haaland var. Başka aklıma gelmedi. Odegaard
Macaristan, Norveç miydi? Öyle bir şeydi. Neyse bir bakalım arkadaşlar. Pardon, programları da silebildim. Düzeltirim. Norveç'i seçtik. Kaydet arama dediğimizde arkadaşlar Haaland dışında neler varmış diye bakıyorum ve güzel oyuncular var arkadaşlar. Şimdi bu stopere bir bakalım. Turuncu Ali falan var mı diyecektim ama maalesef yok. Haaland aslında alsak mı ama oyun içerisinde Haaland'ın da kartını beğenmiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok ağır kart oluyor. Rayson var ama bizim sağ bekimiz var bildiğiniz gibi. James almıştık. Odegaard aslında alınabilir. Mor dereceli hali varmış ama ya da buradan 114 gelecek buradan Benfica oyuncusunu mu alsak diyeceğim. Bunun da dereceli halleri iyi değilmiş. Buradaki Odegaard'a bakalım. Bunun da morali varmış. Turuncu kırmızı dereceli halleri oyuncuların çok az oluyor. Dünkü videoda da aynı şeyi yaşadık. O zaman burada mor dereceli 451 milyon arkadaşlar. Bu arada Odegaard alacağız ama belki hesapta var. Bir onu da kontrol edelim. Yanlışlık yapmayalım. Belki daha yüksek bir oyuncu vardır. Bu arada bakın bu hesapta Norveç'te Haaland aldım bedava olarak. İyi ki bakmışız mesela Haaland ağır kart dedim ama bedava ya. Bedavaya katlanılır diyorum ve bedava kırmızı dereceli Haaland'ımızı ekleyelim. İnşallah güzel işler yapar. Yani denk gelirse güzel şut çeker ama arkadaşlar İnşallah denk getirebiliriz. Güzel pozisyonlar yaratabiliriz diyorum ve Norveç'ten de kısacası Haaland'ımızı hallettik ve şimdi o zaman yeni ülkemizi çevirdik. İnşallah Türkiye gelir bu sefer. Ne geliyormuş ekranlarımıza geldiğinde İskoçya geldi. İskoçya'dan var mı güzel bir oyuncu? Hemen bakacağız. Şimdi Robertson'u aklıma getirdim. Robertson dışında arkadaşlar neler var hiçbir fikrim yok. Şimdi en altta i harfi, o yüzden en alta doğru direkt inelim arkadaşlar ve İskoçya'mızı bulduk. Kaydet arama dediğimizde ise İskoçya'mızdan Robertson var, McTominay var, doğru. Şimdi bu kartı pahalıdır arkadaşlar. Bunu alamayız. Bu da pahalıdır %90. Bu da pahalıymış arkadaşlar ama bu kartını alabiliriz diye düşünüyorum. Turuncali varmış. O zaman ben direkt bunu alsam mı? Direkt alıyorum. Hiç uzatmıyorum. Merkez orta sahamızda güzel bir oyuncu oldu. McTominay unutmuştum. Güzel oldu. 120 genlik bir kartını da alabildik. İsteğimiz de kabul oldu ve şimdi arkadaşlar McTominay'ı da ekleyeceğiz ve ilk orta saha transferimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. 101 gene kadar da ulaşmış olduk. Şimdi o zaman geçelim arkadaşlar çarkımıza ve bakalım bu sefer ülkelerden hangisini seçiyoruz arkadaşlar? Hollanda geldi. Çok güzel bir ülke. Yedeklerde Hollandalı bir oyuncu var mı? İlk öncelikle ona bakıyorum arkadaşlar ama sanırsam yok. 115'e kadar bakacağım. Bu arada İskoçyalı bir oyuncu da vardı ama sorun yok. Daha güzelini almış olduk. Hollandalı en az 115 genlik oyuncuya kadar yokmuş. Şimdi o zaman pazardan bence bir Van Dijk alınabilir aslında arkadaşlar ama bütün oyunculara bakalım. Hollanda'mızı seçtik. Kaydet arama dediğimizde ise kartlarımız arkadaşlar bu şekilde. Şimdi Van Dijk dediğim gibi alınabilir aslında ama Van Dijk dışında hangi kartlarımız var ona da bakacağız tabii ki de. Yani en mantıklısını en yüksek alabildiğim oyuncuları almaya çalışıyorum. Şimdi Gakpo aslında alınabilir çünkü bu Gakpo kartını bir kere kullandık diye hatırlıyorum. Çok beğenmiştim ama bu kartı da olmayabilir. Şimdi hatırlayamadım. Bak Plaso şutu varmış. Aslında güzel bir kart ama topuktan top olması kötüymüş. Ya da arkadaşlar Hollanda dediğimizde benim aklıma Van Dijk gelir. Van Dijk'ın bir kartını alalım direkt geçelim be. En iyisi bence o şekilde. De Jong da alınabilir ama Van Dijk'ın bir kartını alacağım. Arkadaşlar Van Dijk'ın alabildiğimiz en yüksek genliği Ballon d'Or kartı arkadaşlar. O yüzden bence De Jong'u alalım diye karar verdim. 560 milyona merkez orta saha transferi bir kez yaptık. Yine aynı gen sayısıyla. De Jong'umuz güzeldir arkadaşlar. İnşallah maçlarda asistini, golünü bir şeyler yapar yani kısacası. Şimdi 120 genlik De Jong'umuzu da ekledik ve 104 gene kadar ulaşmış olduk. Orta sahalarımız biraz daha gelişti ve tekrar çevir diyerek bu sefer Türkiye gelir misin diyorum ve bakalım hangi ülkemiz gelmiş olacak. İskoçya bir kez daha geldi. O yüzden direkt çevirdik ve bakalım 48 ülkeden bu sefer hangi oyuncumuz gelmiş olacak. Curaçao diye bir ülke geldi de. Bu hangi ülke? Bir ben detaylı bakayım. Arkadaşlar sanırsam çarktan çıkan ülke oyunda yok. Bakıyorum ama bulamadım arkadaşlar. O yüzden direkt arkadaşlar çarkımızı bir kez daha çeviriyorum. Çok garip bir ülke geldi. Zaten ben ülkeyi ilk kez görüyorum bu videoda. Suudi Arabistan geldi. Şimdi ise bakalım Arabistan'dan ne alacağız. Hemen o zaman Arabistan'ımızı seçtik ve bakalım arkadaşlar kartlarımız var mı? Güzel oyuncular varmış arkadaşlar. Şimdi aslında kalecimizi de buradan halledelim mi diyecektim ama Turuncali olsaydı güzel olabilirdi. Aldavsari fiyatımıza uygun değil. En fazla bir oyuncuya 750 milyon bütçe veriyorum. Bilmeyen varsa belirtmiş olayım. Buradan arkadaşlar maalesef bu oyuncunun da yokmuş. Santifor'u zaten halletmiştik. Başka bakıyorum Stoper varmış. Daha Stoper eksiğimiz var ama Dünya Kupası oyuncular da maalesef dereceli halleri bile yok maalesef arkadaşlar. Bu Stoper'e de son olarak bakalım ama bunun da yokmuş. Bunu alacağız o zaman maalesef ama bunun da yokmuş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ben bilemedim. Bir detaylı bakayım. En mantıklısını alalım o zaman. Kararımı arkadaşlar Al Ovis diye bir kaleciye vereceğim.
vereceğiz. Maalesef arkadaşlar turuncu hali falan olmaz kötü ama temel halini alacağız. Temel hali de pazarda çok varmış. İnşallah satabilirim. Satamazsam yani çok uğraştıracak. Sorun yok. Coins'imizi verdik ve isteğimizi aldık. İnşallah hemen gelir. Zaten hemen geliyor tabii ki de. Çok fazla pazarda var. O yüzden şimdi kalecimiz maalesef derecesiz bir oyuncu olacak. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi o zaman 114 genli kalecimizi eklediğimizde 106 gene kadar ulaşmış olduk. Geçtik yeniden çarkımıza ve bakalım 48 ülkeden bu sefer hangi ülke gelecek? Hollanda gelmişti zaten. O yüzden bir kez daha çevirdik ve gelmeyen ülkeler gelmişsin derken Portekiz geldi. Yani Ronaldo alınabilirdi ama santraforumuzu hallettik bildiğiniz gibi. Sol kanat kartı varsa alabildiğimiz güzel bir sol kanat kartı varsa onu alırız. Arkadaşlar kadromuza direkt geldik çünkü yedeklere bakmıştım ve yedeklerde gördüğüm ki arkadaşlar gördüğünüz gibi Portekizli sol bek ve Portekizli 2 tane 115 genlik bir oyuncularımız varmış ve buradan Joao Cancelo'yu alıyorum ve sol bekimizi de bu şekilde hallediyoruz. 109 gene kadar da ulaşmış oldu güzel bir şekilde. Son artık 3 transferimiz kaldı ve bakalım o transferler ne olacak. İnşallah artık bir Türkiye gelir diyorum ve bakalım ne gelecekmiş arkadaşlar. Bu sefer Kolombiya geldi. Kolombiya'dan Luis Diaz olabilir. Valencia kartı var diye hatırlıyorum. Dünya Kupası'nda gelmişti. Şimdi bir bakalım. Kolombiya'yı seçiyoruz. Kaydet arama dediğimizde ise kartlarımız arkadaşlar bu şekilde güzel sağlam oyuncularımız var. Şimdi sol kanatımızı almadık zaten. O yüzden alabilirizdik ama 874 çok pahalı. Bu arada Sanchez de var doğru. Morali varmış ama maalesef iyi değil. Son kararım arkadaşlar Luis Diaz'ı almak yanında olacak. Çünkü Luis Diaz'ın da bir kere kartını kullanmıştım. Çok beğenmişim. Gerçekten güzel bir karttı. Bu sefer de aynı şekilde yapar. Yön değiştirme güzel bir hareket. O yüzden arkadaşlar almış olduk ve inşallah golünü atar. Bak Sanchez almadım. Galatasaraylıyım ama Sanchez almadım. Buradan Luis Diaz aldım. Çünkü atağımız arkadaşlar hem bir ağır forvetimiz var hem de sağ kanatımız çok kötü. Hem de derecesiz bir oyuncu. O yüzden Diaz'ı biraz daha kullanabilelim diye gol atma olasılığımız yükselsin diye Diaz yana kullandım. Kolombiya'da inşallah beni pişman etmez. Sol kanatta zaten alternatif olarak var arkadaşlar. Ona direkt de verdik ve sol kanatta açıldı. %100 gen artışıyla 119 genlik haliyle oynuyor. Şimdi o zaman 112 genli olduk ve son iki ülkemizin birincisini alıyoruz ve bakalım hangi ülkemiz gelecek. Karşımıza geldi ama Bosna Hersek geldi. Yani Ceko'nun ülkesi olması lazım. Bakalım Borsa diyorum. Bosna mıydı? Öyle bir şeydi. Hemen buradan o zaman arkadaşlar gelelim arkadaşlar. Bu arada Bosna İtalya'yı eleyerek İtalya'yı Dünya Kupası'na getirtmeyen ülke arkadaşlar. Bosna Hersek bilmeyen varsa İtalya'yı eledi bildiğin. O yüzden güzel bir oyuncu alacağız. Ceko var. Stoper alabiliriz. Stoper ihtiyacımız vardı ama turuncu hali lütfen olsun derken var ama arkadaşlar 1 milyar 160 milyon tabii ki de veremem arkadaşlar. Coins kasmak o kadar zor ki bildiğiniz gibi. Ceko aslında sol kanatta falan oynasa müthiş olurdu. 5 sayfaya da varmış ama maalesef oynayamaz. Ama arkadaşlar diziliş değiştirmeme diye bir yasağımız yok. O yüzden ben buradan Ceko'muzu alacağım. 4-2-4 dizilişine geçmiş olacağım. 436 milyona Ceko'muzu almış olduk. Şimdi o zaman diziliş değiştireceğim. Hemen burada arkadaşlar 4-2-4'e geçtik ve arkadaşlar dizilişimiz artık şu anlık bu şekilde devam edecek ve Ceko'muzu da eklediğimizde 115 gene kadar ulaştık. Artık hangi ülke gelirse orada stoper oynatmak zorundayız. İnşallah stoperi yüksek olan bir oyuncu gelir. Türkiye gelsin. Abdülkerim Demiral'ın kartları var ama sanırsam gelmedi. Ne gelmiş? Ekvador geldi ama Ekvador'dan kim var bilmiyorum ki. Ekvador'u seçtik. Kaydet arama dediğimizde bayrağı gördüğümde bu arada Paço aklıma geldi. Doğru bu ülkedeymiş. Bu arada Valencia'da Ekvador'daymış. Ben yanlış dedim daha demin. Neyse Sonyo Kinkapi diye bir stoper de var. Yani stoperde sıkıntımız yok ama ilk bir Paço'ya bakmak diyorum. Paço'nun turuncu hali olsaydı çok güzel olurdu aslında ama maalesef yokmuş derken bu kartın olabilir ama maalesef bunun da yokmuş arkadaşlar. Başka Paço'nun 114 yeni kartı varmış. Son olarak buna da baktım ama en kötü kırmızı dereceli hali yokmuş. Hincapia'nın varmış. O zaman 420 milyona Hincapia'mızı aldık. Son oyuncumuz da bu şekilde bitti. Hincapia'mızı da aldığımıza göre arkadaşlar kadromuza geçelim. Bu arada Hincapia'yı beklerken yedeklere bir bakayım dedim. Burada arkadaşlar bizde Paço varmış zaten. Neyse sorun yok arkadaşlar. Zaten coins verdik. Hincapia'yı kullanacağım. 110 gerigenlik her Dünya Kupası'na katılmış ülkeden bu şekilde bir kadro kurabildik. Bazı oyuncular derecesiz yapacak bir şeyimiz yok. Coins kasmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Beni de lütfen anlayışlı karşılayın. Şimdi o zaman maçımıza geçiyoruz. Ama ilk öncelikle bir beceri ve antrenmanlarımızı basmam lazım. O sırada da lütfen like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Elimden geldikçe güzel çekleri çekmeye çalışıyorum. Güzel kadrolar kurmaya çalışıyorum ama çok yüksek kartlar alamıyorum. Anlayışlı karşılayın lütfen. Geçelim o zaman cezalı maçımıza. Maçımız başlıyor arkadaşlar.
arkadaşlar bizim kadromuzun son durumu bu şekilde. Karşı tarafın ise kadrosu arkadaşlar bu şekildeymiş. Yani çok büyük bir rakip gelmedi arkadaşlar. Kadro durumu olarak hemen hemen eşitiz. İnşallah yenebiliriz diyorum ve maçımıza başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. De Jong verdi aradan. Dzeko döndük sağa. Güney Afrikalı diyeceğim bu oyuncuya çünkü ismini okuyamıyorum. De Jong verdi Dzeko'ya. Güney Afrikalı gidiyor kısacası. Afrikalı vurdu ve kaleci Mike'dan. Orada mesela sağlam bir oyuncu olsaydı net gol olabilirdi. Sorun yok. Şimdi kornerde inşallah atacağız. Bakalım vurabileceğiz mi derken arka direğe sekti. Yine Afrikalı vuracak galiba ama müdahale bile yapamadık derken Diaz sen müthişsin oğlum ve 1-0 olmadı. Dönen top vurur musun lütfen derken yine kaptırdık. Dönen top yine vuramadık. Yani orada galiba mouse'u bıraktım yoksa gol olurdu yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Hata benim. Dzeko kaptırdı maalesef. Bu sefer gelecekler mi derken yine alamadık. Cruyff ilerliyor. Sol bekimiz alır mısın? Cruyff hızlı. İçeri bomboş bu arada. İçeriye pas atmasın derken Inkapia çok dikkatli bir şekilde müdahalesini yaptı. Hala bizde. Erling Haaland verdi Güney Afrikalı'ya. Afrikalı çalımını attı. Verdi pasını. Luis Diaz çekti ama dönemedi. Bu arada Cruyff'ten iyi geldi arkadaşlar. Kaleci çıkarma fake'ini yaptım ve yaramadı. Boşa gitti. Maalesef geriye düştük ilk yarı sonunda. Yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah çevireceğiz. Ataktayım. Edin Dzeko verdi pasını Haaland'a. Haaland bıraktı mı? Bırakamadık yine. Şimdi aile hatamız devam ediyor ama sağa doğru dönemedim yine maalesef arkadaşlar. Haydi oğlum bir gol lazım sadece ve uzatmalara gidecek. Bir golden sonra lütfen atalım. Bir türlü odaklanamadım. Şimdi Luis Diaz çalımını attı. Luis Diaz ilerliyor. İçeriği doldurun. Güzel orta gelecek. Luis Diaz hatta bir çalım. Luis Diaz çok iyisin. Luis Diaz 1-0. Hatta 1-1 pardon. Çok güzelsin. İyi ki Diaz almışım bak. Ben buna güvendim. Çünkü çalım hareketi bilgisayar için çok güzel. Çok güzel çalımda attı ve durumu 1-1 yaptı. Müthiş oldu. Hızlı maç özellikle son arkadaşlar. Uzatmalar ve penaltılar gibi özellikler geldi. Bu şekilde biterse uzatmalara geçeceğiz. Ve bu şekilde de bitti. İlk 15 dakika şimdi başlayacak. Luis Diaz verdi şimdi Dzeko'ya. Dzeko bir kez daha Diaz'ı gördü. Diaz'la ilerliyoruz. Diaz çalımını attı. Diaz çok uzaktan denedim. Gol olur mu derken Mike'dan rahat kurtardı. Bu arada iyi geldiler ama Hinkapia çok iyisin. Bugün gerçekten müthiş oynadı. Her pozisyonu bu arada görmüyorsunuz arkadaşlar. Ama çok güzel oynadı Hinkapia. Yine alır mıyız derken alamadık. Şimdi Hinkapia alacak mı? Orta geldi arka direk bomboş. İyi ki uzaktan kafa vurdu ama tehlike devam ediyordu derken korner verdi. Hala tehlike devam ediyor. Marquinhos kullanacak sanırsam. Bakalım ne olacak? Uzaklaştırmamız lazım. McTominay uzaklaştırdı ve ilk yarı bitsin. Uzaktan bir şut denemesi ama 15 dakikanın ilki bitti. Haaland bu arada iyi aldı. Verdi pasını Dzeko'ya. Dzeko şimdi Afrikalı gördüm ama Haaland daha iyi kaçtı. Erling Haaland 2-1. 110. dakikaya girerken Dzeko asist. Erling Haaland çok iyi bitirdi. Dediğim Haaland güzel denk gelirse iyi bitirir ama çalım hareketi iyi beklemeyin Haaland'dan. Çok iyi bir şekilde oyun içerisinde ama iyi şut çeker. Durum 2-1. Penaltılar gitmedi maçımızı inşallah kazanacağız derken Haaland yine aldı ama hata yaptı. Marquinhos'tan geliyorlar ama inşallah gol yemeyiz. Şut çektirmeyelim derken James çok iyisin. Son dakikalar artık Diaz verdi Dzeko'ya. Dzeko bıraktı. De Jong Haaland'a. Haaland tekte bıraktık mı bıraktık. Dzeko döndü Luis Diaz'a. Diaz ilerliyor. Diaz'dan bir çalım daha. Diaz sağa doğru Dzeko'ya verdik ama orada ne oldu ya? Orada birbirine girdik ama maçımızı 2-1 kazandık. Geçelim maçın oyuncusuna. Maçın oyuncusu arkadaşlar bakalım kimmiş? Luis Diaz seçilmiş. Normal olarak rakipte de Endrick seçildi. İstatistiklerimize baktığımızda ise istatistiklerimize bu şekilde. Karşı tarafı tebrik ediyorum. Sizden aranızdan bir kişi bu arada arkadaşlar izliyorsa teşekkürler maç için. Like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünü bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.